Bana bir ev yap, dağın tepesinde olsun, hiç kimseyi görmeyeyim ben. Ama suyu olsun, böyle dedim. Allah burayı nasip etti. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Zeytinli köyüne geldik. Yaklaşık 16 yıl önce emekli olduktan sonra kendi köyüne yerleşerek burada bir köy evi inşa eden bu emekli çiftimizin köye göç hikayesini izleyeceksiniz. Buraya taşındıktan sonra yaklaşık 1 dönümlük arazinin içerisinde böyle güzel bir meyve bahçesi, bostan ve içinde küçük bir ev inşa etmişler. Şimdi onların yaşamına birlikte tanık olacağız. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim, sağ olun. Ben buralıyım, eşim Pınarbaşı'ndan, karşıdan. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben milli eğitimden emekli oldum. Hanım valilikte çalışıyordu, valinin aşçısıydı. Emekli olduktan sonra geldik buraya, bir ev yapalım dedik. Yani zeytin zamanında gelip zeytinlerimizi toplamak için baba evi göçtü. Biz de burayı aldık. Buraya bir prefabrik ev yaptık. Evet. O sene hadi meyve dikelim dedik. Meyvelerini diktik. Çiti yok. Hadi çitini çevirelim. Bahçesini çevirelim. Orasını burasını derken biz burada kaldık Çanakkale'de. Sulamak istiyor bunları. Kim sulayı verecek? Kuru gidecekler. 16 senedir de kaldık burada artık. Evet. Evet. İsim soyisim neydi? Fethiye Şahin. Fethiye abla. Şimdi buradaki yaşam alanınızı biraz gezeceğiz, dolaşacağız. Tabii. Ama öncesinden kendinizden bahsederseniz. Karşı Pınarbaşı köyündenim ben. Bu Çanakkale'ye gelin gittim. Orada 35 sene kaldık. Emekli olduk, çalıştık. Valinin evinde çalışıyordum ben, konakta yani. Emekli olduktan sonra buraya geldik. Evet. Evimiz duruyor Çanakkale'de, bomboş yani. Her dayalı döşeli. Bu mikrofonu size vereyim. Ben sizi takip edeceğim. Konuşan kişi kendine uzatması gerekiyor mikrofonu. Evet. Köyünüzden bahsederek buradaki yaşam alanınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Yani nasıl oldu da kaç yaşlarında buradan çıktınız? Ben 11 yaşında köyden çıktım. 11 yaşında köyden çıktıktan sonra dışarılardaydım hep. Ondan sonra bir ara 17 yaşında anneyi babayı kaybettikten sonra Almanya'ya gittim. 2 sene orada kaldım. Ondan sonra askerden sonra da Çanakkale'de işe başladım Milli Eğitim Müdürlüğü'nde. Oradan emekli oldum. 25 sene çalıştık. Ondan sonra da buraya geldik. Evet. Böyle bir yaşam alanınız var şu anda. Çiçeklerimiz, seralarımız var. Bunları kışın kaldırıyorum, buraya koyuyorum. Kapatıyoruz ağzını falan. Domates, biber, her şey var. Dikenden başka yani bir şey yoktu. İşte bunları dik, yetiştir. Meşgul oluyoruz. Evet. Seviyor musunuz toprakla uğraşmayı? Çok. Beni tarladan hiç getirmeseler hiç gelmeyeceksin. Hanım daha çok o kadar sever. seviyorum. Ha, çok güzel. Zeytin dikiyoruz. Neler yetiştirdiniz? Biraz anlatabilir misiniz? Her türlü zarzavattan, işte asmasından, cevizinden her şey var. 6 dönüme 15 sene evveli, 18 sene evveli bir zeytin diktik. 150 tane. Onları yetiştirdik. Bundan 10 sene evveli de ceviz diktik bahçeye. Babam 4 dönüme. Cevizlerimiz de 10 sene falan oldu. Onları yetiştiriyoruz. Yan tarafta arılarımız var. Şu tarafta şeylerin arkasında arılara bakıyoruz. İşte onun haricinde kardeşim bütün... yanı başında, cevizliğin yanı başında. Hemen uzatalım. Kardeşim yeri o hakkını sattı, ben aldım. Mesela 200 tane trilye yağlık zeytin diktik. Onlar geçen sene çok, bu üzüm salkımı gibiydi. Çokur tokur tokur böyle. Çok güzeldi. Bu sene yok.
Burası kaç dönüm arazi şu anda evin bulunduğu yer? Bir dönüm. Bir dönüm. Metrekare. 1 metrekare. Evet, hemen şöyle gezelim bakalım. Böyle. Bahçede neler var? Bahçede bak çeri domateslerim var burada. Küçük küçük saksıya diktim. Orada da çok var ama bak bunlar var. Güllerim var. Kara lahanalar, onlara fasulye, ondan sonra mısır, biber, şeftalilerimiz var, ayva var. Her şey var yani. Yok. İşte bak laleli şeyimiz var. Papatyalarımız bu boydu. Kestik. Tekrar büyüyorlar. Bu ıhlamur ağacı. Burası yaşam alanınız. Burası yaşam alanımız. Burası da küçücük bir evimiz. Hı hı. Evet. Kaç artı kaç, böyle nasıl bir ev yaptınız? 2+1 prefabrik. Prefabrik yaptınız. 2+1. Prefabrikte böyle yaşamak zor mu? Yani nasıl, yaparken zorlandınız mı? Hiç daha tuzum bile şey yapmadı, nemlenmedi. Öyle mi? Çanakkale'de daha çok nemlenir mutfakta tuzumuz falan. Seyfi abinin Çanakkale'de hiç ısınmaz. Ama burada çok güzel ısınıyoruz. Salonda böyle koca kuzunem var. Kuzuneyi yaktık mı her yerimiz sıcacık. Evet. Görme şansımız var mı? Tabii. Siz bize gezdirin evinizi. Gelin. Şimdi Mustafa abiyle geldik. Onlar sohbete dalmışken Biz evi biz gezeceğiz. evin içine gireceğiz. Bir evi turlayacağız abi. Bakalım prefabrik evi görelim. Prefabrik bir ev işte bak. Burada gelen misafirlerim, çocuklar falan gelince yatıyor. 2 tane, bir kızım bir oğlum var. 2 tane torunum var. Burada bizim yatak odamız. Evet, Şöyle burası. girebilirsin yani. Yok. Problem Tamam, yok. 2 tane yatak odası burada bir var. banyo burası. Tuvalet, banyo burası. Banyo, tuvalet burası. Çamaşır makinemiz, şeyimiz. Bu taraf salon kısmı. Burası salon. Evet. İşte bizim burada. Çok güzel. Yaşam alanımız burası. 2 kişiyiz zaten. Hı hı. Yani çok memnunum ama. Gidiyorum Çanakkale'ye. Böyle boğuluyorum. Çok kalabalık. Şehir merkezinde değil Şehir mi? merkezinde. İşte burası mutfak. Peynir yapıyorum. Bir tane keçim var. Peynirim var orada basılı. Bak Soba, kışın ısınmayı bu sobayla sağlıyorsunuz bu değil mi? ısınmayla, evet. Keçi peynirinizi Bak yapmışsınız. peynirimizi yaptık. Oo, ne güzel maşallah. Birazdan tuzlayacağız bunu. Şey mi, salamura mı yapıyorsun? Salamura yapıyorum. Ha, çok güzel. Bir keçim var. Gün aşırı böyle bu kadar peynirim oluyor işte. Yani fazlasını satıyorum. Kendimiz bol bol yiyoruz. Yani bu kadar bir ev. Çok güzel ısınıyor ama burası. Peki bu evi yaptırırken şey mi, bir usta mı tuttunuz, bir şirketle mi? Şirkete verdik. Dipten tırnağa, temelden badanasına varınca mutfakta Hangi her yılında şeyi, bitti bunun inşaatı, evin? 1 ayda. Bir ayda bitti. 1 ayda bitti. Kaç Taşındık. senedir buradasınız şu anda? 16 senedir. 16 sene mi oldu? 16 sene oldu biz buraya geleli. Oo, çok bayağı Çok iyi olmuş. oldu, evet. Bak kedilerim bile var. Panda, gel kızım. Panda. Ha. İkindi de gidelim. Bak pis gel dedim ya. Hepsi gelir. Gel. Ay, kuzucuklarım Verin, benim verin. bunlar. Gelemiyorum şu an. Bas. Bizim öyle çok temiz durmaz evimiz. Getir ver bakalım şu el cihazını biricik bana. Elini ver. Hadi kuzum hadi. Bak Hadi, ne abi tatlılar, gelmiş. hadi. Bak hadi. 300 bunlar. Anam bunun ayağı basmıyor bakalım neden ki? Aa. Ay. Şeylik yapıyor. İşte böyle. Evet, içeriği gördük. Ya memnunuz biz buradan. Ha, kuşlar var gitme. Kuşlara ters çeviriyorlar. Ha. Gel çık. Hadi bakalım. Gel panda. Seyfi abi, şimdi burada bazı tadilatlar yaptığını söyledin. Evet. Şimdi onlara bir bakalım. Hem de burayı ne için kullanıyorsunuz? Biraz anlatabilir Burayı misiniz? depo olarak kullanıyoruz. Bütün malzemelerimiz, depolarımız, yağlarımız, her şeyimiz, her türlü ihtiyacımız, fazlalığımız burada evin içinde olmayacağına göre. Burayı da temizlemekte biraz zor çekiyorduk.
Zorluk çekiyorduk. Altına kalebodur falan döşedik işte. Burada sepetleriniz var. Arılar Evet. için çerçeveler var. Makinalarımız var. Zeytin silkme makinalarımız bunlar. Şu mesela tarağı Aha. zeytin silkiyor. Yine bu tarafta Hamur tahtalarımız. hamur tahtaları var. Zeytinler. Zeytinler burada var. Evet, zeytinler. Evet, kameramanımız Arin. Bu tarafa doğru ilerliyoruz değil mi Seyfi abi? Evet. Evet, Seyfi abiyle evini geziyoruz. Burada Burası. neler var? Burayı da bize anlatamıyoruz. Buraya yağlarımızı koyuyoruz. Fazlalık yağlarımız burada dolu. Bunları gerektiği zaman şey yapıyoruz. Ayrıca burada tohum dolabımız var. Atalık tohumlarımız bunlar. Aa, çok güzel. Her şey var. Bezelyelerimiz, biber şeylerimiz, dereotlarımız, maydanozlarımız, her şey. Fazlalık şeylerimizi yetiştirmek için burada biriktiriyoruz şeyleri. Tohumlarımızı. Atalık tohumlar. Atalık tohumlarımızı burada biriktiriyoruz. Çok güzel. Burada şöminemiz var. Kızartmalarımız, yemeklerimiz, bazı içeride çok fazla koku yapan şeyleri burada kızartıyoruz, yapıyoruz. Balıktır, kızartmadır. Evet, şimdi bahçe kısmındayız. Bahçe kısmında. Arka taraftaki. Bak, bu ceviz ağacını geldiğimiz zaman diktik biz. Burası yan taraf gibiydi böyle. Aldığımız zaman burayı yan taraf gibiydi. Sadece çakır dikenlik. Bunu getirdiğimizde şu kadar bir şeydi bu. Tenekenin içinde şu kadar patlamış. Hı hı. Buraya Demek ki yerini sevmiş. yerini sevdi. Evet, Evet. çok güzel oldu. Yaklaşık olarak 60 tane falan şeyimiz var. Meyvemiz var burada. Farklı farklı meyvelerimiz var. Yani şu bir dönümlük arazinin içinde mi 60 tane var? Evet. Burada keçiniz var galiba. Burada keçilerimiz var. 2 tane keçimiz var. Bir tanesi anne, bir tanesi de yavru. İşte bunlara bakıyoruz burada bu şekilde. Nasıl, güzel mi Arin? Çok güzel değil mi? Bir keçi yetiyor mu abi size? İhtiyacınız için. Çok rahat. Çok rahat. Fazla. Daha fazla peynirlerini satıyoruz. Yani yiyemiyoruz da. Bize fazla geliyor. Onları, otlar alıyoruz işte böyle. Evet. Yem bezelyesiyle yonca alıyorum. Onları burada bu şekilde bakıyoruz. Evet. Bu tarafta da yine farklı tavukları görüyoruz. Burada tavuklarımız var. Burada tavuklarımız var. Tavuklarımızı da kendimiz yetiştiriyoruz. Bunlar yerli tavuk mu? Kurko. Evet, yerli bunlar. Kurk olan tavuklar değil mi? Kurk olan tavuklardan. Bak, burada da bir tane kurkumuz var. Bak, civcivleri yeni çıktı daha. Bir haftalık onlar. Aa, çok güzeller. Arin gel bak. Bak Arin. Birisi siyah, birisi beyaz. Bir tanesi şey yaptı. Yaşamadı. Ama Çok güzeller. sıcaktan çıkamamışlar hayvanlar. Peki yaklaşık 16 yılınız burada geçti. Evet. Yani şehir hayatından sonra. Evet. Memuriyet zamanında şehirde kaldınız. Şehirde bu arada kaç yılınız geçmişti? 35 yıl. 35 yıl şehirde zamanınız geçti çocukluktan sonra. 16 yıldır da buradasınız, Buradayız. emekli olduktan sonra. Evet. Biraz hayatınızdan neler değişti? Onlardan bahsedebilir misiniz? Şehirle köyü kıyasladığında. Ya, şehirle köyü kıyasladığın zaman burası çok rahat. Kafa dinleyecek yer yani. Sakin, sessiz. Her şey. İstediğini yapıyorsun burada. Bağır, çağır, her şeyi yap. Gayet rahat. Kedilerimiz var. 5 tane de kedimiz var bak bu arada. Bunlar da kendimiz yetiştirdik. Annesi doğurdu bunları. Hep içeride baktık bunları büyüyünceye kadar. İşte şimdi bahçede. Bir tane de burada siyah beyaz. Evet. Bir tane de burada var. Beyaz. O pandamız. Bir tane de burada var. Bakalım Ari. Anne. Aa, bir tane de orada var. Yani bir şey yok herhalde. Köpek yok. Köpeğiniz yok. Kediler var. Çok güzel bir köpeğim vardı. Sana ayrıca gösteririm bak. Hı-hı. Golden Setter karışımı bir Şöyle köpekti. bir Çok köpek. dost bir köpekti. Onun acısını hala daha hissediyoruz. oldu köpeğinize? Zehirlediler yandaki komşular. Allah Hiç kimseye zararı yoktu. Ama ne bileyim, bilmiyorum işte. Köyde böyle köyün zor yanları var mı abi? Köyde yaşamanın.
Valla köyde yaşamanın zor yanı işte sosyallaşma birazcık zayıf buralarda. Çok fazla kahvemiz kapalı. Köy küçük olduğu için kahve de yok. Onun haricinde işte devamlı hanımla beraber bir ihtiyaç olduğu zaman şeye gidiyoruz, ilçeye gidiyoruz, Çanakkale'ye gidiyoruz. O şekilde. Burada Yani biberleriniz var. Köyde yaşam o yönden birazcık zor. Arıcılık da var. Arıcılık o da yani amatör gibi profesyonel bir şekilde yapmıyoruz. Çok fazla bir şeyimiz yok. 8-10 kovan arım var benim burada çalışan. İşte bunlara bakıyoruz. Zamanı gelince birazcık bal alıyoruz. Yiyeceğimiz balı. Organik bir bal. Doğal bal. Onun haricinde köyde yaşam çok güzel. Nasıl arılar sezonda iyi mi abi? Bu sezon nasıl geçiyor? Bizim buranın iklim açısından, flora açısından pek zengin değil. Arı çok fazla bal yapamıyor. Yaptığı balı da yemek zorunda kalıyor. Gezdirmek mi gerekiyor? Gezdirmek gerekiyor, evet. Ama bizim de gezdirecek halimiz yok. Bu yaştan sonra gezdiremiyorum artık ben de. En fazla burada olduğu kadar olsun diyoruz. Daha fazlasını yapmıyoruz. Yiyeceğimiz balı yapsın, bize yeter. Evet. Şöyle de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Tabii birkaç gün önce burada ciddi manada bir yangın felaketi de oldu. Çanakkale merkezde olsun, Bayramiç köylerinde olsun. Evet. Bu köylerden etkilenen köylerden biri de sizin köyünüz. Evet. Zeytinli Köyü. Zeytinli Köyü. Biraz o zamanı anlatabilir misiniz? Tanık oldunuz mu o olaya? Yani tabii ki çok zor geçti. Şu taraftan tutuşma yaptığı zaman köy tehlikeye girdi. Yanda 2 kilometre, 2,5 kilometre öbür tarafta Saçaklı köyümüz var. Orada bayağı bir ciddi hasarda oldu yani. Evler yandı. Ahmetçeli'de bir iki arkadaşın işte damı yandı, samanı yandı. Epey bir oldu yani. Zorluk oldu. Bizim burada da şuraya kadar geldi yani. Seraların öbür tarafında anca söndürdüler. Evet, burada yukarıda Emine abla oturuyor. Evet, Emine abla keçileri getirmişti buraya zaten. Onu da daha önce çekmiştik. Evet. Hemen onun evinin olduğu yere kadar, o yola kadar gelmiş ateş. Geldi, evet. Evet, maalesef birçok alanı kaybettik. Bu konuda insanların biraz da duyarlı olması gerekiyor. Çevreye karşı, tabii ki. doğaya karşı. Tabii ki. Umarım. Bizim şu karşı tarafta bak mesela karşı taraflar yanık. Şu yeşil, şurası yeşil bak, bu taraf aşağısı yaşık. Şu palamut ağacının arkasında bizim zeytinliğimiz var. 2,5 dönüm yer. Orada benim zeytinler yandı. Bu arada tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şu soruyu sormak istiyorum. Köyde yaşamanın avantajları, dezavantajları nelerdir? Neler mi? Tavuğun var, yumurtasını taze taze yiyorsun. Bak keçim var, peynirini bol geniş. Eşimle, dostumla gelene verim, gidene verim, yani böyle bolluk. Şu dudu kimin evine gidip de yiyebilirsin, bu simsiyah bak, ekşi karadut mesela. Evet. Hı. Bu karadut da her yerde bulunmaz değil mi? Bulunmaz. Bunu ben 3-4 sene aradım. En sonunda buldum, diktim. Bak büyüttüm onu. İşte bu cevizimiz mesela küçücük, parmağım gibiydi, incecik. Bu böyle büyüdü ama bu sene erken açıyordu, yandı. Böyle hiç cevizi yok. İşte hünnaplarım var, bir cevizim daha var, elmalar var oralarda. Nanem oluyor, maydanozun oluyor, biberin, patlıcanın, domatesin. Ben ne yapayım şehirde? Ne işim var? Kafamı dinliyorsun zaten. Duyuyor muyum? Kafamı dinliyorum. Ben çok stresli ve sıkıcı yerde çalıştım. Onu kimse bilemez. Başbakan bile benim konağa geliyordu mesela. Ramazan'da sahur hazırlıyordum onlara. Sofralarını kuruyordum, kaldırıyordum. Bütün işlerini yapıyordum, yani ben yapıyordum. Bir daha var yardımcı ama onu sokmuyorlardı pek, böyle düzensiz, paldır küldür yapar böyle. İşte yani çok bunaldım ben. Sabah vardım, bir kapatırsın bu fermuarı. O fermuar hiç açılmaz.
Ta evde açılır. Bir şey söyleyemezsin. Herkes zor yani. Çok zor. İşte o yüzden beyime dedim ki bana bir ev yap, dağın tepesinde olsun. Hiç kimseyi görmeyeyim ben. Ama suyu olsun. Böyle dedim. Allah burayı nasip etti. İşte burayı aldık, satın aldık. Beyimin de evleri var orada ama yıkıldı onların evleri. İşte biz burada böyle mutlu mesut yaşıyoruz. İkimiz, çocuklarımız geliyor, torunlarımız geliyor, oğlum geliyor. Çocuklarınız nerede yaşıyorlar? Oğlum Hollanda'da. Otomobil tasarımcısı Uğur Şahin. Ondan sonra kızım şimdi Çanakkale'ye geldi. O Çanakkale'de. Büyük torunum ODTÜ'de okuyor. Mimarlıkta. Ne güzel okumuşlar hep. Okuyor daha yarısı bu stajdaydı bu sene. Yani 1,5 aydır. Sizin kaç yılınız böyle köyde geçti çocukken? 21 yaşında çıktım. Evlendim. Evlenince çıktınız tabii. Evlenince çıktım tabii. Evet. Evet. İşte böyle hayat. Ben burada mutluyum. Çok seviyorum burayı. Şuna bak, bu havayı ben nerede bulurum? Doğru. Ya. Evet, bugün ziyaretçileriniz de var. Evet. Mustafa abiyle Elif abla geldi. Onlarla Evet, birlikte sağ zaten olsunlar. Koşuburnu'ndan Evet. buraya geldik. Sizden bahsettiler. Sağ olsunlar. Biz de onları çok severiz. Gider geliriz yani. Biz de Fethiye ablayı çok severiz. Örnek aldığımız bir büyük. Evet. Her zaman her şeyiyle. Evet. 10 sene evde dikiş diktim. Ev kızıyım ben. İlkokul mezunuyum. 10 sene kıyafet diktim hep. Beyimin bile pantolonlarını, gömleklerini, kendi mantolarımı, ceketlerimi, her şeyimi kendim dikiyordum. Dışarıya çok dikiş diktim. Ondan sonra da işte bu işi buldum. 20 senede orada çalıştım. 2 senede arada baştan 86'dan 88'e kadar Turutaş'a gittim. Kurutma fabrikasına. İşte o gün gene gittim. Ağustos'un 1'iydi, kaydoldum fabrikaya. O gece gececi gidecektim. Vardiyeli çalışıyorduk arkadaşlar. Çok kalabalık bayağı. O akşam arkadaşlar geldi. Yarın seni Vali Bey'i arıyor. Gelsin dediler. Bir başladım. 18 yılda orada çalıştım. Çok şükür Allah'ıma. Öyle. Eski günleri aradığın oluyor mu? Mesela sonuçta tempolu bir yaşamınız vardı ama sonradan sakin bir yaşama geçtiniz. Özlemiyorsunuz değil mi? Özlemiyorum. Neden özleyeyim? Çok yoruluyordum. Çok yoruluyordunuz. Bütün gün ayaktayım. Mesela Vali Bey'in işi gelir. Fethiye'dir. Ben şeye gideceğim. Gezmeye gideceğim. Bir tepsi su böreği yapıver banadır. 2 tane kek atıverdir. Fethiye Hanım 1 saatin içinde hem su böreğini yapar hem kekleri pişirir, koyar. O da götürürdü yani. Hı. Öyle. Doğru. Çok zorlandım. Ayaklarım çok yoruluyordu. Evet. Geliyordum birazcık yarım saat dinleniyordum. Ondan sonra evin işi sana bakıyor. Evimin işini yapıyordum. Yemek başka bir iş değil de yemek. Evet. 2 tane çocuk var. Köyde komşuluk ilişkileri nasıl? Pek yok Köy yerinde. burada. Burada benim için yok. Neden yok? Bilmiyorum. Herkes işte güçte mi? Ondan mı? Olabilir. Evet. Kafa da bağdaşmıyor bazen. Tamam Yani- gene seviyorum. Çok sevdiğim insanlar var. İşte çok gitmiyorum ben bir yere. İşime yetişemiyorum. Nereye gideceğim? Bir de düştüm bacağım kırıldı buradan. Geçmiş Çok olsun. kötü günler yaşadım. Kalp krizi geçirdim. Stent taktılar. Zor yetiştik. Peki sağlık sorunları olunca nereye gidiyorsunuz? Bayramıca gidiyoruz. Oradan Çanakkale'ye gidiyoruz. Genelde Çanakkale'ye sevk ediyorlar. Evet. Ortopedicim 20-22 senedir aynı doktoruma gidiyorum. Fatih Şahinoğlu'na. Burada da İzmir'le bir kardiyoloji doktorum var. Ona gidiyorum. Stentlerimi o taktı. Gene işte geçen hafta gittim geldim. İyi yani. Hakkı Kaya diye bir doktorum var. Çok iyi bir doktor. Çok genç. Doçent oldu. Çok şükür yani. Köyde mesela hareket etmenin, buradaki doğal besinlerle beslenmenin aslında insan sağlığına olumlu etkileri vardır. Muhakkak Çok. sizin de. Duramıyorum Hani ki oturamıyorum ki ben hiç.
Evet. Hep için bir şeyler yapsam ya diyorsun. Hep Tabii. bir işler, toprakla uğraşsam ya diyorsun. Keçilerime ot yolarım, tavuklarıma yolar atarım. Ekmek yaparım. Ekmek yaparım, ekmeğimi kendim yaparım. Hiç. Bir de bu oksijen de insan hücrelerini yenilediği zaten söylüyor bilim insanları. Bak Bol şuradan, oksijeni. burası bir boğaz var şurada bir Hı hı. karşı. Ilıca Boğazı derler oraya. Orada bir gölet yapıldı. Göletin yanında ılıca varmıştı. Tatlı Biliyorum orayı, su. biliyorum. Kükürtlü su. Evet. Mesela babam Allah rahmet eylesin gelirdi. Ta o köşeye otururdu. Hemen sandalyesini sürükleye sürükleye gider. Fethiye derdi, kızım buradan bir hava geliyor beni açıyor derdi. Böyle kalp hastasıydı o da. En güzel yerde çok kızdı bana burayı aldım, buraya geldim diye. Üzüldü herhalde kentten köye geldim diye üzüldü babam herhalde. Ondan sonra bir gün telefon çaldı. Dedi ki kızım dedi. Kozolak bile dedi en güzelini yakıyorsun dedi. Benim böyle taze kozalak toplarım hep böyle ve eskilerini sevmem böyle kırılanları. Ona da bir çuval götürdüm buradan. O nerede yaşıyor? Karşı Pınarbaşı köyü var. Ha, Hemen orada. buranın karşısı ana yola çıktın mı yağcılar Karşıköy. var. Karşıya Karşıköy. geçeceğiz. 3 kilometre. Kozalak bile dedi en güzelini yakıyorsun dedi. Oraya aldın çok kızdıydım ama dedi kusura bakma dedi. Allah dedi güle güle oturmak nasip et. Anam dedim babam da sert bir babadır ama böyle. Hiç yanına bile oturamadım ben böyle ömrüm boyunca. Anam baba dedim sen öyle dedim dua etmek biliyor mu dedim. Bilirim kızım bilirim dedi. Yani işte öyle. Öldü Sevdi. ama. Babam 10 sene falan oldu öyleli herhalde. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Annem sağ. Baba kardeşim bakıyor ona işte şimdi. Çekirdeksiz var mı? Var. Oradaki de çekirdeksiz. Ha. Sen çekirdeksiz mi seviyorsun? Hı hı. Ha. İyi sana da çekirdeksiz keselim. Bak burada bunlara para vermiyorsun Deniz. Videoyu bozmadım Burada inşallah. siyah beyaz üzüm, şeftali en kalitelisinden. Evet. Evet, şimdi misafirlerimizi de bir tanıyalım. Şöyle Elif abla. Elif abla seni tanıyalım. Öyle elinde tutsan da olur. Şimdi daha önceki Koşuburnu videomuzdan da izleyenler bilirler Elif ablayı. Onun da bahçesi var. Bir gün senin bahçeni de ziyarete tekrar geleceğim. Sen neler yapıyorsun? Köyde nasıl geçiyor? İşte nereden tanışıyorsunuz? Biraz ondan bahsedebilir misin? Biz buraya kardeşimin zeytinlerini çıkartmak için gelmiştik. Bunlar iyi bir aile. Tanışın dedi. O vesileyle tanıştık. 10 yıldır ahbaplığımız devam ediyor. Çok sevdiğimiz bir ablamız. Fethiye abla sağ olsun Seyfi abi. Her şeyleriyle, üretkenlikleriyle diyeyim. Bize örnek bir büyük. Şu anda sofrada şeftali var. 2 çeşit üzüm var. Yani burada her şey doğal gözüküyor. Evet. Çok doğal. Evet. Gördüğünüz gibi. Önce başladım. Evet. Mustafa abiye de uzatalım. Mustafa abi. Evet beni çok çektin bugün ama. Evet. Bugün tabii bir de Mustafa abiyle bir de Çanakkale domatesi üreticileriyle görüştük. Daha doğrusu Koşuburnu köyüne ait üreticiler vardı. Onların tarlalarına gittik. Köyü gezdik biraz. Şimdi ikinci çekimdeyiz. Evet, duygu ve düşüncelerini alalım abi. Şimdi Biraz Seyfi abiyi nereden tanıdığını. Nasıl Seyfi tanıştın? abiyle Ali Kancım'ın zeytinlerini fabrikaya yağ çıkartmak için getirmiştik. Bu anda Elif Hanım Fethiye ablayı bahçede görünce dalmış Hı hı. buraya. Baktım ki Elif neredesin? Ya ben birisiyle tanıştım. Gel falan yemek yiyeceğiz falan filan. Yemeğe oturttular bizi burada. Böyle şey yapmışlar. Ispanaklı. Yağlı pide miydi? Evet. ıspanaklı yağlı bir pide yedik burada. Tanışmamız öyle oldu. Ondan sonra sık sık görüşmeye başladık. Mümkün olduğunca
ahbaplığımız, şeyimiz. Biz onları örnek olarak alıyoruz ama bizim onlara yetişmemiz mümkün değil. Bunlar çok ileride gidiyorlar. Biz onlara göre çok geride olduğumuzu söyleyebilirim. Yetişemeyiz. Bunlar eski toprak abi. Biz nesil olarak bunlardan biraz geride kalmışız. Ben öyle görüyorum. Arada çok fazla yaş farkı olmamasına rağmen ama bizden çok ileride. Hep bizim büyük şehir mi? Şimdi Sizin kaç yıl oldu köyde şu anda? 10 yıl. 10 yıldır. Onların 16 yıl. 16 yıl. 6 yıl daha deneyimli. Evet. Daha deneyimli. Deneyimin haricinde onların temeli de var. Bizim hiç yoktu. Bizim temel yok. Tabii Elif Hanım'ın bahsettiği gibi biz 1980 yılında ben köyümden ayrıldım. 2015 yılına kadar benim köyle hiç alakam yoktu hemen öyle. Köyde bir insanın geçmişi olması gerekiyor mu? Köy işleriyle uğraşabilmesi için. Yani Tabii ki. şehirden gelen birisi. Biraz zorlanır. Evet. Ben kendi açımdan hemen açıklayayım sana. Ben 1980 yılında, 81 yılında askeri okulundan mezun oldum. Atandığımda 23,5 yıl masa başı bilgisayarın önümde oturarak çalışmış bir insanım. Bu 23,5 yıl sonra köye gelip tarla işine nasıl adapte olabileceğimi sen düşünebilirsin. Tabii. Çok zor. Ama buna rağmen gene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii yine gençsiniz. Sonuçta yaşınız daha çok ileride değil. Orta yaşlısınız Evet, ama evet. yaş ilerledikçe biraz insanın enerjisi de düşüyor. Tabii ki. Kesinlikle çok fark ediyor. Yani mesela 10 yıl öncesine göre şu anda Çok genç. düşünemiyorum. 10 yıl önce yaptığımı şimdi yapasım gelmiyor. Çok gençmişiz. Onun için ne yapmak lazım biliyor musun abi? Gençken gelmek lazım kırsala. Aynen Aslında öyle. yaşlılıkta, emeklilikte değil de Evet. gençken gelip Evet. üretim Bu yapmak. işin tadını çıkarmak lazım. Aynen öyle. Yani Teşekkür ederim. bir şey değil efendim. Canım bu küçük masada olur mu bu? Bir de peynir getirdi bize. Bak, Hadi bak Fethiye ablam. zeytinle üzümle çok güzel olur. Şöyle koyayım. Koy fark etmez. Koy Seyfi abi. Bu telefon kimin? Senin mi Seyfi abi? Bir şehirden köye göç hikayesi daha izlediniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olmak ücretsizdir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesine bu sayede katkı sunmuş olacaksınız. Bir sonraki köye göç hikayesinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.